Sibirya, Rusya sınırları içerisinde Ural dağlarından Büyük Okyanus'a kadar uzanan ve 13 milyon kilometre karelik alanı kaplayan dev bir bölge. Soğuğu içinize işlerken doğasıyla büyüleyen, uçsuz bucaksız vahşi bir coğrafya. Bu adeta sonsuzluğa uzanan büyüklüğü ve donduruculuğu düşününce ürkmemek mümkün bile değil. Böyle bir ortamda yalnız başına kalma fikri ise insanın tüylerini diken diken ediyor. Sibirya'nın güneyinde Baykal Gölü'ne yakın bir mevkide bulunan Hamardaban Dağı, havası ve atmosferiyle komşu bölgelerdeki dağlardan sıyrılan bir doğa harikasıydı. Rusya'ya bağlı federal bir cumhuriyet olan Buryatya topraklarındaki bu dağ, özellikle dağcıların ve yürüyüş meraklıların uğrak yeriydi. Ancak burada öyle bir olay yaşandı ki gizemini hala korumaktadır. Hamardaban sadece dağcılar tarafından bilinen bir yer olmaktan çıktı. Dünyaca ünlü Dyatlov vakasını aratmayan ve Buryatya faciası olarak da bilinen bu vakanın hikayesi aynı Sibirya gibi. Tüyler ürpertici ve buz gibi soğuk. 41 yaşındaki Ludmila Karoniva oldukça tecrübeli bir yürüyüş eğitmeni ve hayatta kalma uzmanıydı. Bu konuda birçok öğrenci yetiştirmişti. Öğrencileri onu sert mizacıyla tanırdı. Onun için disiplin hep ön plandaydı. Çünkü dağda yürüyüş yapmak disiplin gerektirirdi. Öğrencilerine bunu aşılamayı görev bilmişti kendine. Onlara özgüven ve dağcılık becerileri kazandırırdı. Öğrenciler arasında sevilen ve saygı duyulan bir eğitmendi. Ludmila 1993 yılında öğrencilerinden oluşan 6 kişilik bir grupla Baykal Gölü yakınlarındaki Hamardaban Dağı'nda birkaç gün sürecek bir yürüyüş planlıyordu. Güney Sibirya'daki Hamardaban popüler turistik bir bölgeydi. İnsanlar dağcılık ve yürüyüş yapmak için özellikle yazları sık sık buraya gelirlerdi. Bu tarz etkinlikler için en güvenli bölge olarak bilinmekteydi. Ludmila bölgeyi ve araziyi çok iyi tanıyordu. Hamardaban'da defalarca yürüyüş yaptığı için de tecrübeliydi. Bu gezi öğrenciler için de iyi olacaktı. Hem yeni beceriler kazanacaklar hem de öğretmenlerinin gözünde kendilerini gösterme fırsatı bulacaklardı. 6 kişilik öğrenci grubunda yer alan 23 yaşındaki Sasha Krishin uzun yıllardır Ludmila'yı tanıyordu ve çok yakınlardı. Ludmila onu oğlu gibi görüyordu. Grubun diğer üyeleri ise 24 yaşındaki Tatyana Filipenko, 19 yaşındaki Denis Shivaskin, 17 yaşındaki Valya lakabıyla bilinen Valentina, 16 yaşındaki Viktoria Zaleroska ve 15 yaşındaki Timur Bapaondo'ydu. Hepsi heyecanlı gençlerdi ve bu etkinliğe günlerdir hazırlanıyorlardı. Onlar için büyük bir tecrübe olacaktı. Yürüyüş 2 Ağustos günü Muro şehrinin yakınlarından başlayacak ve bir U harfi çizerek Sulutkaya şehrinde sonlanacaktı. Bölgede Ludmila'nın grubu dışında 2 grup daha yürüyüş aktivitesi yapacaktı. Bu gruplardan birini Ludmila'nın kızı Natalya yönetiyordu. Yürüyüş güzergahları farklı olan Ludmila ve Natalya'nın grupları 5 Ağustos'ta belirlenen bir buluşma noktasına birleşecek ve yürüyüşün geri kalanını beraber sonlandıracaklardı. Yürüyüş süresi boyunca güneşli ve normal bir hava bekleniyordu. Dağa gitmek için her şey elverişliydi ve hazırdı. 2 Ağustos 1993 günü 7 kişilik grup dağın yakınlarındaki Murona'ya geldiler ve yürüyüşlerine başladılar. İlk 2 gün planlandığından daha iyi gitmişti. Kulenin bulunduğu zirveye beklenenden daha önce gelmişlerdi. Öğrenciler hevesli oldukları için kendilerini biraz zorluyorlardı. Zirvede fotoğraf çekildiler. Ancak zirveden inmeye başladıkları 4 Ağustos tarihinde hava birden bozdu. Bu planlanan bir şey değildi. Havayla ilgili tahminler yanılmıştı. Grup çok şiddetli bir yağmur ve fırtınaya yakalandı. Yağan yağmurlarla beraber ıslanan erzak ve kıyafetler ekibin üzerindeki ağırlığı arttırmış ve onları daha da yavaşlatmıştı. Hem bu ağırlık hem de hava koşullarıyla verilen mücadele sonucunda hepsi yorgun düştüler. Bu sebeple Ludmila kamp yapmaya karar verdi. Ancak kamp yeri olarak tuhaf bir seçim yapmıştı. Bulundukları yere yakın olan ve onları yağıştan koruyacak doğal bir çatı oluşturan orman yerine açık ve korumasız bir alanda kamp kurmaya karar vermişti. Böyle tecrübeli bir liderin niçin böyle bir karar aldıysa hala meçhul.
Grup o gece ateş yakmaya çalıştı ancak hava koşulları buna izin vermedi. Geceyi geçirip sabah kalktıklarında yeniden ateş yakmayı denediler ve bu sefer başarılı olmuşlardı. Kahvaltı yaptıktan sonra buluşma noktasına doğru ilerlemeye başladılar. İlk 2 gün yakaladıkları süre avantajı Natalya ve ekibiyle zamanında buluşmalarını sağlayacaktı. Günün ilerleyen saatlerinde Ludmila'nın kızı Natalya'nın yönettiği grup buluşma noktasına geldi. Ancak annesinin ekibi ortada yoktu. Bir süre beklediler. Sonrasında ise kötü hava koşulları sebebiyle grubun geride kalmış olduğunu düşünerek yollarına devam ettiler. Endişelenecek bir şey yoktu. Natalya ve grubu yürüyüşü sonlandırdılar. Ancak annesinin ekibi bitiş noktasına hiç gelmedi. Aradan 4 gün geçmiş ancak Ludmila ve ekibinden haber alınamamıştı. 9 Ağustos günü dağın güneyindeki nehirde kürek çeken bir grup kanocu nehrin kenarında ağaçlık alanda bir şey fark etti. Bu yalnız bir kızdı. Olduğu yerde dikilmiş onlara bakmaktaydı. Kanocular nehrinden çıkıp kızın yanına geldiler. Bazı kaynaklara göre kanocular kızı bulduğunda üzerinde kurumuş kan lekeleri vardı. Başına gelenleri anlatmaya çalışırken zorlanıyordu. Kötü bir şeyler yaşandığı belliydi. En sonunda isminin Valentina Uchenko olduğunu ve 7 kişilik bir grupta yürüyüşe çıkmış olduklarını söyledi. Kanocular Valentina'yı hemen en yakın polis merkezine götürdüler. Kızın toparlanıp hikayesini anlatması ise biraz zaman aldı. Yaşadıkları oldukça ürkütücüydü. Kızın anlattığına göre 5 Ağustos günü kahvaltıdan sonra yola çıkmışlardı. Ancak kısa bir süre sonra tüyler ürpertici bir şey oldu. Grubun arkasında yürüyen Sasha çığlık atmaya başlamıştı. Grubun diğer üyeleri çığlığın geldiği yöne baktıklarında Sasha'nın gözlerinde, kulaklarında ve ağzından kan geldiğini gördüler. Genç adam yere düştü. Kasılmaya başladı ve sonra hareketsiz kaldı. Ona en yakın olan Ludmila hemen Sasha'nın yanına koştu. Grubun diğer üyelerine acilen gidip yardım çağırmalarını, kendisinin ise Sasha ile kalacağını söyledi. Kadın Sasha'ya ilk yardım müdahalesi yapıyor ve ona yeniden bilincini kazandırmaya çalışıyordu. Grubun diğer üyeleri denileni yaptı ve koşmaya başladı. Ancak çok ilerleyemeden Ludmila'nın çığlıklarını duydular. Arkalarına baktıklarında Sasha'daki aynı semptomlar Ludmila'da da göründü. Kadının gözlerinden ve burnundan kan geliyor, ağzı köpürüyordu. O da kasılmaya başladı ve sonra Sasha'nın üzerine yığıldı. Gençler hemen geriye koşmaya başladı. Onlara ilk ulaşan Tatyana'ydı. Ancak o da aniden boğazını tutarak yere yığıldı ve nefes alamıyordu. Eli boğazında yerde sürüklenirken bir kayaya yanaştı ve kafasını taşa vurarak yığıldı. Arka arkaya yaşananlar hem anlamsız hem de korkutucuydu. Bu tüyler ürpertici olaydan etkilenen Deniz, korkudan bir kayanın arkasına geçerek çömeldi. Bu sırada Victoria ve Timur yeri yığılanlara doğru koşuyordu. Valentina ise yaşadığı şoktan hareket edemiyordu ve olduğu yerde kalmıştı. Gayet sağlıklı olan arkadaşları arka arkaya sebepsiz bir şekilde yığılıyorlardı. Victoria ve Timur arkadaşlarının yanına varınca onlarla da benzer belirtiler görüldü. Kan kusuyor, aynı zamanda boğazlarını tırmalıyorlardı. Ardından kıyafetlerini yırtarak çıkarmaya başladılar ve sonra yere yığıldılar. Deniz ve Valentina bir an önce bölgeden kaçmak zorunda olduklarını artık anlamışlardı. Panik halinde uzaklaşırken Deniz yere yığıldı ve devam edemedi. Valentina ise can havliyle enerjisi bitene kadar koştu. Yanına sadece bir çadır almıştı. Can havliyle erzak almak aklına bile gelmemişti. Tek derdi hayatta kalabilmekti. Dağdan hızlı şekilde aşağı doğru inen Valentina, ağaçlık bir bölgede çadır kurup geceyi burada geçirdi. Ertesi gün normal bir şekilde uyanmıştı. Gruptaki arkadaşlarını öldüren şey her neyse kendisine bir şey yapmamıştı. Sağlıklı görünüyordu. Ancak hayatta kalabilmek için birçok erzağa ihtiyacı vardı. O sebeple yeniden kamp alanına dönmeliydi. Olayın yaşandığı bölgeye geri döndüğünde arkadaşlarının oldukları yerde kıpırdamadan yattıklarını gördü. Hepsi trajik bir biçimde ölmüştü. Valentina'nın devam etmekten başka çaresi yoktu.
kendisine yetecek kadar erzak alıp yeniden yola koyuldu. Elektrik hatlarının geçtiği kuleleri takip ederek dağdan aşağıya doğru indi. Sonunda Sinezya Nehri'nin kıyısına ulaşan genç kız sonrasında kanocular tarafından bulundu. Grubun kayıp haberi polislere ulaşmasına rağmen hemen bir arama başlatılmamıştı. Aramalar ancak Valentina'nın ifadesinden sonra 24 Ağustos'ta, yani dağcıların ölümünden neredeyse bir ay sonra başladı. Helikopterlerle olay yerine gelen ekipler 6 dağcının cesedine ulaştı. Aradan uzun zaman geçtiği için dağda yaşayan vahşi hayvanlar cesetlerin bir bölümüyle beslenmişti. O sebeple cesetlerin görüntüsü normalden çok daha kötüydü. Yapılan otopsi sonucu Ludmila hariç hepsinin hipotermiden öldüğü anlaşıldı. Ludmila'nın ölüm sebebi ise kalp krizi olarak kayıtlara geçti. Hepsinin akciğerlerinde iç yaralanmalar vardı. İleri derece hipotermi geçiren insanların giydikleri kıyafetleri çıkardıkları bilinmekteydi. Victoria ve Timur bu sebeple üzerindekilerden kurtulmuş olabilirlerdi. Fakat grup üyelerinin ağzından, burnundan, gözlerinden veya kulaklarından neden kan gelmişti? Neden birçoğu nefessiz kalmıştı? Dağcıların otopside belirlenen ölüm sebebi Valentina'nın ifadesiyle tam olarak örtüşmüyor gibiydi. O yüzden yaşananlarla alakalı birçok teori de gündeme geldi. Bu teorilerden birincisi grubun gizli bir Rus askeri deney bölgesine girdikleri, görmemeleri gereken bir şey gördükleri ve ortadan kaldırıldıkları üzerine kuruluydu. Ölümler polis ve adli tıp tarafından örtbas edilmişti. Ancak Hamardaban oldukça popüler turistik bir bölgeydi ve birçok insanı ağırlıyordu. Koskoca Sibirya'da çok daha gizli araziler varken böyle halka açık bir yerde deney alanlarının olması muhtemel değildi. Ayrıca dağcıların öldüğü arazi hem yukarıdan hem de aşağıdan rahatlıkla görülebilmekteydi. Böyle bir alanda gizli deneyler yapılamazdı. Ayrıca bu tarz bir infaz gerçekleşse bile kimseyi hayatta bırakmazlardı. Oysa Valentina yaşamaktaydı. Bu profesyonel katliamdan kaçması neredeyse imkansızdı. Diğer bir teori grubun kirlenmiş zehirli bir su içtiğiydi. Baykal Gölü toksit atıkların atıldığı bir su kaynağıydı. Su bir şekilde nehre karışmış ve grup zehirli suyu kahvaltıda içmiş olabilirdi. Valentina sudan az içmiş veya tamamen başka bir kaynaktan aldığı suyu kullanmış olabilirdi. Böylelikle de kurtulmuştu. Başka bir teoride grubun kahvaltıda zehirli mantar yemiş olabileceği gündemdeydi. Her iki teoride de semptomlar zehirlenme iddiasını desteklese de bölgede aynı kaynakları kullanan diğer gruplara bir şey olmaması bu olasılıkları zayıflatıyordu. Valentina'nın ifadesinin doğru olmadığı iddiası da olasılıklardan biriydi. Büyük bir dehşet ve şok yaşamış insanlarda travma sonrası bazı problemler gözlemlenmesi olasıydı. Valentina psikolojik hasar görmüş zihninin etkisiyle doğru düşünememiş ve olayları gerçekçi şekilde aktaramamış olabilirdi. Kızın grup üyelerini öldürmüş olabileceği de başka bir olasılıktı. Belki de hepsi bir şekilde zehirlenerek ortadan kaldırılmıştı. Kanocular tarafından bulunduğunda üzerinde kurumuş kan lekesi söylentisi de konuşuluyordu. Ancak Valentina bunu ne için yapacaktı? Böyle bir suç işlemesini gerektirecek en ufak bir sebep dahi yoktu. Uzun zaman sonra yaşadıklarının etkisinden çıkamayıp normal yaşamına dönememesi de bu olasılığı zayıflatıyordu. En mantıklı teori ise sinir gazı zehirlenmesiydi. Sinir gazları solunduğunda vücuda çok ciddi zararlar verebiliyor, hatta nöronlara saldırdığı için öldürebiliyordu. Bu tarz gazlar suda çözülebilen ve sıcaklığa maruz kaldıklarında belli bir süre sonra buharlaşan gazlardı. Aynı zamanda ağırdılar. Genelde yere yakın bir alanda toplanırlardı. Hamar Dağı'nda bir şekilde veya birileri tarafından açığa çıkmış olan gaz, yağmurlarla grubun olduğu bölgeye sürüklenmiş ve daha sonra sıcaklıkla buharlaşmış olabilirdi. Gaz, yere yakın bölgelerde yoğunlaştığı için arkadaşlarını kurtarmak için eğilen herkes gazı yüksek oranda solumuştu. Valentina onlara çok yaklaşmadığı için gazdan etkilenmemişti. Akciğerlerdeki yaralar bu tarz bir gazın etkisi olabilirdi. Ayrıca kalp krizini de tetikleyebiliyordu. Bu durum Ludmila'nın ölümüyle de uyuşmaktaydı.
Gazı soluyan diğer kurbanlar ise çok şiddetli sinir gazına maruz kalmış, bayılmış veya bir çeşit komaya girmiş olabilirlerdi. Hareketsiz kaldıkları için de vücut sıcaklığıyla beraber hipotermi sebebiyle hayatlarını kaybetmişlerdi. Yani ölüm sebebi direkt solunan gaz olmasa da hipotermi sürecini hızlandırmıştı. Ayrıca bu gazlar vücuttan hızlıca atıldığından otopsideki testlerde görülmemiş olma ihtimali de vardı. Cesetlerdeki analizlerde zehirli maddenin gözükmemesi durumu zehirli mantar veya zehirli su teorisi içinde geçerliydi. Onlar da zamanla vücudundan atılmış veya otopside tespit edilememiş olabilirlerdi. Cesetler bulunana kadar yaklaşık bir ay süre geçmesi bunu mümkün kılmaktaydı. İkinci Dyatlov vakası olarak değerlendirilen Hamardabar trajedisiyle alakalı birçok teori üretilse de gerçekler hiçbir zaman gün yüzüne çıkmadı. Altı dağcının nasıl öldüğü ve o gün neler yaşandığı hala gizemini korumakta. Olaydan tek sağ kurtulan Valentina ise şu an hala hayatta. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.